İnternetin önünde piksel artı, tart gövdeli, arkasından gökkuşağı çıkan ve gökyüzünde uçan bu fenomen kedi 2011 ve 2016 yılları arası YouTube'u kasıp kavurmuştu. YouTube'un ve internet tarihinin en popüler kedisinin 600 bin dolar değeri olduğunu söylesem bana ne derdiniz? Şimdi o kedinin hikayesi, yani Nyan Cat'in hikayesi başlıyor. Bu Nyan Cat, YouTube'un ve internet tarihinin en popüler mimlerinden biri. 29 Ocak 2007 yıllı bir hesapta yüklenmiş. 13 Nisan 2011 yılında ise ünlü bir fenomen olacağından habersiz bir şekilde yüklenmişti. Yüklendikten sonra deliler gibi ünlenip deliler gibi animasyonları, parodileri yapılıp cosplay, oyun ve oyunların içine event olarak ekleniyordu. Yani bildiğiniz küresel bir meme haline gelmişti. Memzi adlı bir virüsün içinde bile olan bu karakter 4chan gibi devasa forumlarda, YouTube, Facebook, Instagram gibi devasa sosyal medya platformlarında yüklenip büyük tık almıştı. Şimdi ise bu karakterin yapımcısını, ilk tasarımını ve nasıl böyle bu kadar servet kazandığını şimdi size anlatacağım. Kedinin GIF versiyonunu yükleyen, Pierre Guterman adını kullanan Dallas, Teksaslı 25 yaşında Christopher Torres tarafından LOL Comics adlı web sitesinde yayınlandı. Torres bir röportajında animasyon fikrinin nereden geldiğini şöyle açıkladı. Kızılaç için bir bağış kampanyası yürütüyordum ve canlı yayında ne görmek istiyorsunuz diye sordum. Kedi, gökkuşağı ve kahvaltılık hamur işini gördüm ve hemen çizmeye başladım. Sonunda Nyan Cat'i oluşturdum ve o gün neredeyse 100 dolar bahşiş aldım ve tabii ki tüm para hayır kurumuna gitmişti ve direkt yatmaya gittim. Rüyamda Marty'nin piksel bir şekilde uzayda uçtuğunu gördüm ve direkt gecenin yarısında uyandım ve çizmeye başladım. Tam 6 saatin sonunda bitirdim ve Tublr'a attım. Around 2011, a lot of natural disasters were happening around the world. A lot of typhoons, a lot of earthquakes, and I saw a lot of artists actually begin to do like donation drives for the American Red Cross, Doctors Without Borders, and a few other charities. And then I decided to join in. At the time, I didn't really have much of a following, but I would just hop onto live stream at least once a day. And I would be like, hey everybody, what do you want me to draw? One day it was just kind of slow, nobody was really in there. So I kind of asked everybody involved, what do you guys want to see? And all the words, all the keywords started popping up. I saw cat, I saw rainbows, I saw breakfast pastry. So I just started doodling what ended up being Nyan Cat. It was just a cat with a breakfast pastry body. And at the time, the trail wasn't going behind him, it was just kind of going all over the place. I got a $100 tip that day, and which went straight to charity, which was awesome. I drew it and then I went to sleep that night. I just kind of dreamt a scenario where the doodle that I had drawn with Marty flying through space kind of was like animated and pixelated in my head. And I just kind of woke up. I remember it was almost midnight that night. I woke up and I was like, I have to do this. It's still fresh in my mind. So I ran downstairs and I began drawing, and it took about 6 hours. I know the sun was coming up by the time I finished. So I posted it on Tumblr, and overnight. Nyan Cat aslında gerçek bir kediye dayanıyordu. Adı ise az önce duydunuz Marty. Torres'in bebeği olarak gördüğü kedisi. Torres, Marty'yi bir evcil hayvan dükkanından sahiplenmişti ve hemen aynı bir zincir gibi bağlanmışlardı. Kasım 2012'de üzücü bir haber gelmişti. Kedilerin bulaşıcı periyodonitten dolayı orijinal Nyan Cat'i yani Marty'yi kaybetmiştik. Tam bundan 4 yıl önce Christopher Torres az önce de dediğim Nyan Cat'in hikayesini anlattığı o röportaj yayınlanmıştı. Bu Nyan Cat'in orijinal kopyasını tam tamına 600 bin dolara sattığını söyledi. Ve Nyan Cat sayesinde artık NFT işine girmişti. NFT işine başlama sebebi ise arkadaşının bu işte resim satıp para kazanacağını anlattıktan sonra üstünde kendi imzası olan Nyan Cat ve onun varyasyonlarına Nyan Cat Classic Collection adını vererek satışa koydu. Kendisine NFT konusunda meşhur yanan evin önünde sinsi bakan kız yani Disaster Girl ve
Hide the Pain mimindeki bu amca yardım etmişti. Ve orijinal Nyan Cat tam 600.000 dolara satıldı. Ve onun kopyalarına 1 milyon dolar gibi teklif verdiğini Torres kendi ağzıyla röportajda söylüyordu. İşte o meşhur tart kedinin, yani Nyan Cat'in gerçek hikayesini, ilk versiyonunu, hangi kediye dayandığını ve nasıl NFT'ye çevrildiğini anlattım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve JX ile kalın.